Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli ızgara köfte tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 500 gram kadar kıymamı aldım. Dana ve kuzu karışık kullandım. 1 adet soğanımı rendeledim. Fazla suyunu sıktım. 1 adet yumurta, baharatlarımı ekliyorum. Baharatları tam ölçü olarak videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar galeta unu ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Bu arada isterseniz kabartma tozu yerine karbonat da kullanabilirsiniz. Köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, köfteyi mutlaka güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Gerekirse dakika tutun. Bir 10 dakika kadar güzelce yoğurun. İsterseniz bu köfteleri mangalda da pişirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ayrıca isterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben sarımsak eklemedim. Köfteyi yoğurmaya devam ederken eğer gerekirse biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz. Kıvam bana biraz yumuşak geldi. O yüzden 1 yemek kaşığı kadar daha ekledim. Toplamda 3 yemek kaşığı kadar galeta unu ekledim. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Köfteyi yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. En az bir 3 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa dinlenme süresini daha da uzun tutabilirsiniz. Veya hiç vaktiniz yok, hızlı bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Bir yarım saat kadar da buzdolabında bekletirseniz yine çok güzel olacaktır. Hızlı bir şekilde köftelerimi hazırlıyorum. Köfteleri yuvarlarken ara ara elimi ıslatıyorum ki şeklini güzel bir şekilde alsın. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra 3 parmağımla üzerine bastırıyorum. İyice bastırın. Köftelerin çoğunu bu şekilde hazırladım. Köfteler bize çok olduğu için ben birazından yuvarlak olarak hazırladım. Tepsi yemeği yaptığım zaman köfteleri o şekilde değerlendiriyorum. Eğer sizler de köftelerin bir miktarını dondurucuya kaldırmak isterseniz uygun bir tepsinin üzerine düz olarak yerleştirin. Daha sonra dondurucuda dondurduktan sonra buzdolabı poşetlerine aktarabilirsiniz. Hemen sizler için birkaç tane de yuvarlak olarak hazırlıyorum. Köftelerimi hazırladım. Dondurucuya kaldıracağım. Köftelerin üzerini streçle kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar buzdolabında beklettikten sonra buzdolabı poşetlerine alıyorum.
Köfteleri bu şekilde hazırladıktan sonra dilerseniz buzdolabında birkaç saat daha bekleyebilir. Izgara tavasını iyice ısıttım. İyice ısıtmanız gerekiyor. Eğer iyice ısıtmazsanız köfteler yapışabiliyor. İyice ısıttıktan sonra fırça yardımı ile biraz sıvı yağ sürdüm. Daha sonra köftelerimi yerleştiriyorum. Köfteleri kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Köfteler kızarmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Köftelerin hepsini aynı şekilde pişiriyorum. Köfteleri bu şekilde hazırladım. Dilerseniz ekmek arası, dilerseniz patatesin yanına, dilerseniz pilavın yanına servis edebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.